Nihayet aylardır hayalini kurduğumuz Patagonya seyahatinin ilk ayağı için yola koyulduk. Arjantin ve Uruguay'ı birbirinden ayıran Paraná Nehri'nin deltasında muhteşem rüzgarlar yakaladık. 12 knot'u geçen hızlar yaptık ve 24 saat geçmeden Arjantin'in başkenti Buenos Aires'e ulaştık. Biz tam zamanlı macera perestler, Başak ve Ömer. Teknede yaşamayı seviyoruz çünkü her sabah her şeyin mümkün olduğu yeni bir güne uyanıyoruz. Türkiye'den başlayıp Karayipler'de devam eden yolculuğumuzda teknemizi Panama'da karaya aldık ve Patagonya turu için Can Kaptan'ın yanına uçtuk. Uruguay'dan başlayacak seyahatimizde hedefimiz Cape Horn'a ulaşmak ve Şili kanallarından Pasifik Okyanusu'na çıkmak. Bize destek olmak için videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Döndüre. Tipi toşlar ya, şuna bak. Hava sıcak olacak bugün değil mi? Sanırım. Vallahi bazıları biliyorsun işte böyle olacak evet ama yani Arka arkaya durup birbirlerinin popolarını topladılar. devamlı o bir bilgi alışverişi oluyor artık. Ne oluyorsa. Belki de check-up yapıyorlar birbirlerine. Olabilir. Hala sana bakıyorlar. Ondan sonra olmayacak 2-2. Şimdi burası Priapolis zengin muhit mi? Riopolis gibi çok zengin, yani Punta del Este kadar değil ama burası da işte Arjantinlilerin, Uruguaylıların falan böyle sayfiye yeri, yazlık evlerinin falan olduğu bir bölge. Banu bugün bizi gezmeye süper zengin muhite götürüyor. en önemli yeri. Valla bizim en sevmediğimiz yere gidiyoruz. Kusura bakmayın ama. Ama bence balinalar orada var çıkınca- diyorlar. Balinaları görürsek inşallah. Onlar da zenginliğe gidiyorlar. Değil mi? Nerede mi? Ev fiyatları nasıl Banu ya? Toprak filan buralarda. Ben şimdi ev fiyatı tabii konusunda yorum yapacak bir insan değilim. Hiç ev fiyatlarına bakmadım ama kiralar falan yüksek oluyor. Yani Anladım. mesela burası Punta del Este en pahalı yer. O yüzden burayı hiç Sosyete bilmiyorum. mekanı yani. Ee, Priopolis pek mi bize yakın? Priapolis daha standart Evet. bir yer ama orası da sonuçta sayfiye yeri, Doğru, yazlıkçı yazlık. yeri. Dolayısıyla orada da o gördüğümüz şu sahildeki villalar falan filan çok pahalı dediler. Mesela Priapolis'in ta arkalarında bayağı böyle uyduruk dandirik, hani bizim gecekondu bile diyeceğimiz evleri mesela kiralamış olan arkadaşlarımız var. 200-300 dolar para veriyorlar. Fena Yani değilmiş. tek oda, tek Ha, minicik tek oda, salon. tek Tabii şey, canım anladım. Çok öyle inovatif, minicik. tamam. Aylık mı? Aylık. Toprak şeylerde, merkezlere yani kasabalara ya da şehirlere diyeyim yakın yerlerde daha pahalı. Ama çiftlik bölgelerinde 5 hektardan aşağı zaten alman yasak. Yani 5 hektarlık en küçük arazi alabilirsin. Çiftlik bölgesi Türkiye'de de öyle olduğu artık. için. Tapu Yok 5 dönüm bizde bu. 5 hektar. 5 hektar dediğim 50 dönüm mü oluyor? 50 dönüm. 50 dönümden küçük alamıyorsun. Onun da fiyatları işte biraz iç bölgelerle, tabii sahile yakın bölgelerin fark ediyor ama biz baktığımız vakit mesela 5 hektarlık arazileri böyle 50 bin dolardan 60 bin dolardan, hatta bazen 45 bin dolardan bulabiliyorsun. Sonra tabii yerine ve imkanlarına göre içinden hani mesela ırmak, dere geçiyor, bilmem ne oluyor, suyu var, şu bu, tabii artıyor o zaman. Geldik buraya ama zannetmeyin ki böyle görülecek, yapılacak bir şey var. Yapılacak hiçbir şey yok. Niye buranın zengin memleketi olduğunu da anlamadım açıkçası. Ya işte şık binalar, güzel kumsal. Bir etiler değil.
gördük. Gaucho eli. Gördüm. Gaucho Peki eli. bu elin olayı neymiş? Elin olayı bilmiyorum ya ama bu el o el mi bilmiyorum. Ben bütün fotoğraflarda beyaz badanalı olarak görüyorum. Topraktan, toprak ana. Evet. Toprak ananın elleri Bana falan. döneceksiniz. Mother God. Bana döneceksin. Mother God. Evet, ekip turistik geziden hızla et masasına düşmüştü. Evet. Patatesin ellerini, patatesin ellerini burada deneyeceğiz. Ama bir şey söyleyeceğim. Yani tereyağı etten daha güzel ha. Çok güzelmiş. Ekmek de sıcakmış. Yani. Biz salla bir Evet, Trabzon kuver daha tereyağı. söyleyeyim. Hayata devam edelim. Can kaptan coşmuştu. Madem yiyoruz dibine kadar yiyelim değil mi? Evet. Yani diğer siparişler iptal. Biz ekmek, sıcak ekmek ve bunlardan devam edeceğiz. Ne diyorsun? Trabzon tereyağı dediğimiz ne çıktı? Ay ne güzelmiş diyoruz. Konaprol'ün şeysi peyniriymiş. Bayağı bildiğin süpermarket peyniri çıktı iyi mi? Arkadaşlar var mı itirazı? Asetle bahsetmiştim. Turistiz ya, her şey olur. Yalnız efsane bir köşkleri. Onu videoya koymadım. Evet. Yalnız bunun da böyle. Tavuk da var. Ben de duyuyorum. Nasıl tattın tavuğu? Çok güzel. Ha? Çok mu güzel tavuk? Uruguay'a geldim, tavuk yemeden gitmedim dersin. Güney Amerika'nın milli yiyeceklerinden biri de tavuk. Ha. Yani Uruguay'ın tavuğunda bir halt olduğunu sanmıyorum ama etini yemiyor ondan çok enteresan. Etini yiyeceğim ya. Ha, dur, Onunki de pişmiş pişirip yani. getirecek. Onunki de yakıp getirecek. Nasıl Can Kaptan? Hangi et daha iyi? Hangi et daha iyi? Geçen gün gittiğimiz artistik restoran mı, bu artistik restoran mı? Daha o aşamaya gelemedim. Hadi at Salata ağzına. güzel. Bekliyoruz heyecanla. Bir önceki. Bir önceki daha iyi. Gün olur bir gün gelmek zorunda kalırız diye Aynen bilelim. ekip marinayı teftişe geldi. Samandıraları, gereki, mendireyi, sağa solu. Boş geçmemek lazım şimdi, ne olur ne olmaz. Ya Cabo Verde'den bir kere ayrıldım. Bir daha ne diye geleceğim buraya dedim. İkinci kere ayrıldım. Hayırdır inşallah dedim. Üçüncü kere ayrılırken herhalde seneye tekrar bir turda geliriz diye düşündüm. Cabo Verde nere, biz nere? Şuradan da yürüyebiliriz istiyorsan. Burası da balık pazarı. Yürüyelim. Yürüyelim. Ha mezat burada. Sabah gelelim abi. 2 kasa. Bak cesetler de orada. Denizin altı. Aa, o ne hakikaten ya. Temizlik yapmışlar. Deniz aslanları tok anlaşılan. Buenos Aires'ten Kuza'ya gidiyoruz. En başta bir tane var. Meyve falan alacağım mı? Alacağım. Mandalina ve portakal çok ucuz. Yer bizimkiler. Bir bilenle pazar alışverişindeyiz. Bir bilen. Her şey çok kolay olacak. Ay, Ben bu- 3 kağıt böyle bilenle alışverişe çıkmaya bayılırım. Ama burada, Bana da bir bilen güzel. gelse. burada Yani. portakallar ve mandalinalar muhteşem. Aynen bizde olduğu gibi böyle sulu sulu, ince kabuklu, güzeller. Greyfurtlar da güzel. Bu başka bir şey mesela, bu ıspanak değil. Bu pazı. Pazı. Ha. Bak, bu kadar benim bilgim onun için. Bir bilenle çıkmamda fayda var pazı. yani. Bütün sorumluluk sende. Alışverişimi beğenmezlerse bağını yaptı diyeceğim. Evet. Bunu pişiriyorlar ama ben hiç pişirmiyorum. Bayağı bildiğin onu güzel yıkayıp şöyle şunları ayırıp ondan sonra üstüne limon, zeytinyağı sıkıp kırt yiyorum. Sen böyle pişirmiyorum dediğine bakmayın. Geçen gün biz karnabaharı da pişirmeden yedik tekrar. Evet. Gaz tüketimini minimuma indirmek için çok güzel bu. Mayonez de harika. El pochito. Bana bunlar kokoreç mi? Şu devirmeden.
Kokoreç mi bunlar? Şunlar mı? Evet. Yok. Değil mi? Başka Ha bir bunu şey mi? bilmiyorum. Şu ne kadar takılıyor? Yok Değil mi? Bak içine bak. Sebze var içinde. Domuz galiba, içi sebzeli. Ama ne? Ermeni tatlıları mı? Acá en la Karışık dedi adam. sí, el local por ahora tengo Ne içi? Yani bizim baklavayla alakası yok. İçinde cevizler, mevizler, böyle bir şeyler var. Baklava diye satıyorlar. Bak bakayım nasıl? Daha önce yedim ya. Acayip. Acayip ağır. O peynirler çok iyiymiş gerçekten. İyi ki söyledin çünkü biz bir markete gittik. Cam peynir alalım dedi. Dedim ki Banu pazardan alacağız diyor. Alma. Çok süper peynirler. Şuna bak. Oo, sistemlere gel. Aa tabii canım. İşte bir bilen Manavda ben var ya da. burada bir saat Beklersin sonra numaran yok şeyini dedi. alamazdım. Evet. Biz de çok yaşadık onları da. Del otro, Bir de böyle şeyleri çok seviyorlar. Böyle şeyleri pek seviyorlar. Baksana. Ha evet evet. Böreğin içine de yumurta yapıyorlar ya. Her şeyde yumurta var. Her şeyde. Senin olsa Bak amca ısrarla o delikli peyniri aldı. Biz de ondan alalım. tamam. Arkadaşlar siz niye böyle sanki yarın yola çıkmayacakmışız rahatlığı içindesiniz? Bu teknede yapılacak iş falan yok mu? Bir şey yok dedi. Hazırlıklarımızı yaptık işte şeyde. Botu alacağız. Çok ucuz mu bir yola mı gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Şuradan şuraya gidiyoruz. Güzel havaların şehri. Buenos Aires. Oo, güzel havalar ve tango. Evet. Doğru mevsimi İçim bilmiyorum. kıpır kıpır oldu diyorsun. Göreceğiz. Nereye varacağız? Yarın da bulutlu mu böyle? Nasıl bir havada gideceğiz? Bize neler yapacaksın Can? Hiçbir şey yok. Önce bir yelkenler açalım bakalım da ne oluyor ne bitiyor. Açılıyor mu? Giriyor muymuş tekne bir ona mı bakalım? Aynen. Kaç oldu? 8 aya bağladık herhalde en son. Burada. Güzel oldu ama neyse. Heliopolis güzel alacağız. Keyifli bir şehir. Güzel insanlarıyla. Bugün artık Ushuaia'dan ayrılıyoruz. Can kaptanı işlemleri yapması için gönderdik. Hola, buena. Biz de teknik son toparlamaları yapıp pasaporta geçeceğiz. Pasaport işlemlerinde Can kaptanla buluşacağız. Hava da güzel esmeye başladı. Ha? Arjantin Uruguay'ı aslında bir nehir ayırıyor. Ve biz o nehrin biraz böyle deltasına girmiş gibi olacağız. Çok sığ sularda açılmış, gemiler için açılmış bir kanalda seyir yapacağız. Ve genelde burada rüzgar olmuyormuş. Ama şu an bir yüksek basıncın, şu an güney yarımkürede olduğumuz için yüksek basınç saat yönünün tersine dönüyor. Ben sürekli alçak basınç diyordum. Sonra Ömer uyandırdı beni. Yüksek basıncın eteğindeyiz. Dolayısıyla bugün güzel sağlam bir hava var. Bakalım kaptanımız gelsin. Çıkacağız. Yok canım. Ne heyecan olacak da. Var tabii heyecan. Allah Allah. 180 bile yakın nehir şeyinden. Yani nehir demeyeyim de bir körfez ama maksimum Hadi ya. 3-4 metre derinlik olan bir yerde açılmış kanaldan gideceğiz. Gemi trafiğinin içinden gideceğiz. Gece seyri yapacağız. En az bir gece, belki havanın durumuna göre 2 gece. Heyecan var tabii. Bakalım dedikleri kadar yoğun bir trafik var mıymış? Biz en son Cebel Tarık'a giderken böyle bize çok trafik var, aman ne yapacağız, diğer teknelerle konuşuyoruz, Cebel Tarık'ı nasıl geçeceğiz, Tanca'ya gideceğiz falan diyorlardı. Biz Cebel Tarık'a ulaştık. Tabii ki İstanbul Boğazı'nda ve Çanakkale Boğazı'nda seyir yapmış insanlar olarak bu mu trafik dedik. Pek umduğumuzu bulamamıştık. Bakalım burası nasıl olacak şimdi. Oradan rampadan yürüye yürüye gece gelmiştir. O bir taraftan çıktı diyorsun rampana. Tabii canım, rampa Buraya olmadan geldi. nasıl çıkacaklar? Ne yapıyor? Güneşleniyor mu? Güneşleniyor işte. Boğaza bak. Bir dişçiye gitmesi lazım ha. Şşt! Dostum. Kokuyor ama. Çok kötü kokuyorlar ya. İnanılmaz yani. İnsanın ağzına kadar geliyor kokusu. Sagen, ich muss da. Şimdi burada
Ay çok uzakta kalmışız, öpemeyeceğim. Tamamen mi? Tamamım ben. Çok iyi bakın kendinize. See you. Ay kalbim pırpır. Peter! Koyayım, burada bir yerlere çıkmam lazım benim bu iş için. Lan boyum yetmedi açmaya. Ömer Acayl. Açıldı mı? Ver bakayım. Açamazsın ki, bu tarafta. Bu tarafta bomba. Teknede ev-wincher var. Elektrikli vinç almak yerine Can ev-wincher almayı tercih etmiş. Böylece elektrikli vinç fiyatından daha uygun bir fiyata Bütün vinçleri elektrikli Evet. kullanmak gibi fantezimiz oldu. Şimdi abi mandalını kaldıraraktan vincin tepesine tak. Öndeki mandalını kaldırıyorsun onu. Evet, içeri doğru. Evet. Evet, gazla. Ben rüzgara dönüyorum. Abi tabii her şeyin kokpite geliyor olması büyük lüks yani. Şimdi direkt dibinde böyle salına dalgalarla bu yelkeni basıyor olabilirdim. Devam, çok güzel. Öyle taktım çalışmıyor değil mi? Yine de bir güç uygulaman gerekiyor. Yumuşak taraf mı? Okey, tamam, devam. Ne oldu? Niye normal vinçe geçti kaptanım? Şeyi açsana. Gücü yetmez. Son yarım metre. Ha. İkinci Bana rifi diyor. açar mısın? On numara, tamamdır Toka. Tamam mı? Evet. Kilitleme spin lock'la. Tamam. İkinci cematen kasmıyor değil mi şimdi? Ha? Ha, hiçbir şey kasmıyor. Hepsini kilitleyebilirsin. Skotayı sal. Ana yelken skotası. Mayna. Mayna. Runner'lar devamlı takipçi. Size runner vardı değil mi? Ha. İstanbul'a. Haydi çuf gençler. Vay be, günler geldi. Çok güzel. Günler geldi geçti bak yola çıktık. Başak. Evet, hızımız şu an Bir kayıt 7 knot. alabilirsin. Seni Tabii. mi çekeyim? Yok canım, ne beni çekeceksin ya. Allah çektirmesin ya beni denizin ortasında. Şu an hava 17-18 esiyor. Sonra bir 10'a düşüyor. Tam arma açtık. Deniz güzel. Salmayı Salma yukarıda. indirmedik Salma hiç. Salma yukarıdayız. yukarıda. Geniş yapaz gidiyoruz. Otopilota mı aldın? Otoda. Evet. Speed overground 7. Alt speed 7.2. Güzel. Şu anda orta suya çıkıyorum. Stabil rüzgarları bulalım diye. Ondan sonra biraz daha batıya döneceğiz. Bir 20-25 derece daha batımız var. Foşur gençler. Maşallah de maşallah de.
Bu iskelemizde kanalın girişindeki şamandıralar. Ve şamandıra gözle de görülebiliyor artık. Şurada ufukta duruyorlar. Düşündüğümüzden bir tık daha fazla gemi trafiği var. Hızımız hala çok yüksek. 8'in üstü, 9'lar. Mis gibi. Gençler üşüdü. Tiplere bak. Olanı biteni izliyoruz. Etrafımızı seyrediyoruz. Hava arada hala 25 lira dayanıyor. Biz de onları görüyoruz böyle işte. Mis. Geldik sayılır ya. Can kaptanımı kızdırmışlar. Hain bir gemi. Bize yol vermesi gerekirken göz göre göre böyle üstümüze gelmiş. Kaptanım da kızmış. Şimdi gemiyi ikiye bölmeye çalışıyor. Tiplere bak ya. Tatlışlar sizi. Koskoca denizde illaki denk gelinecek. Yapacak bir şey yok. Montevideo sınırından artık ayrıldık ve nehrin deltası nehrin çıkışındaki alüvyon birikmesinin olduğu bölgeye geldik. Denizin suyu da değişti. Birkaç saat kaldı güneşin batmasına. 2-2,5 saate düşer. Artık kahverengi su. Oralarda yüzmek mümkün değil. Gerçi zaten su soğuk olduğu için de yüzmek mümkün değil. Ama keyifli deniz görüntüsü de yok. Çok sığ sulardayız şu an. Derinlik 10 metrenin altında. Saat 6 oldu. Aşırı hızlı geldik buraya kadar. Şu an 55 mil falan yaptık. Eğer böyle giderse sabah gün doğmadan oraya varacağız ve kanalın dışında kalmak istemiyoruz. Şimdi kanalın dışındaydık ama kanalın dışındaki derinliklere, haritada gösterilen derinliklere çok güvenmiyoruz. Kanalın içine girmek istiyoruz. Ana yelkenle bu biraz zor olacak çünkü iyice iğnecik gitmeye başladık. Hava kupaya döndü biz kanalı takip ettikçe. Dedik ki ana yelkeni indirelim, Cenova ile gidelim. Hem biraz yavaşlarız. Böylece makul bir saatte orada oluruz hava böyle devam ederse. Hem de şamandıralara çarpmadan kanalın içinde rahat rahat gidebiliriz. Gençler, Evet efendim. bana ihtiyacınız var mı? Olmaz mı? Gerçekten mi? Ha? İlk önce Cenova'yı kapatacağız ki hırpalamayalım tramolu atarken. Iskota'ya geçer misin? Cenova ıskotasını Ömerciğim. Hazır mısın? Kaçır biraz. Kanala girdik. O manzara şahane ha. Ne gün batımı. Derinlik 9 metre, 10 metre olarak devam ediyor. Gerçekten küçük bir lahana gibiyim. Şu an saat 1:30. Hava aşırı soğudu. İşte biz 50 kat şey giyindik. Dışarıda üstümüzde battaniyelerle falan oturuyoruz. Bayağı soğuk oldu. Allah'tan Sportworks kıyafetleri göndermiş. Yoksa hayatımız gerçekten çok zor olurmuş. Üstünde mont var. Onun için bir mont daha var. Onun içinde polar var, tulum var. İçimde içlikler var ama fena soğuk yani hava. Yani düşündüğümüzden daha fazla trafik varmış bu arada burada.
Sürekli gemiler o tarafa çekilin, bu tarafa çekilin. Yok kanala çok yakın gidiyorsunuz. Yok biraz sancak yapın. Canımızı okudular bütün gece. Günaydın. Ay şu hale bak, nerelere geldik biz. 6. Gitmelere doyamadık zaten 2 gündür. Kaptanım. Kaptan. İçine kaçmış kaptan. Kaptan neler oluyor orada kaptan? Çok mu üşüdün? Hayat güzel ya. Ne güzel sıcak yerler, diyarlar var hayatta. Daha dakika bir gol bir. Sen bir anlatalım diyordun niye bunu yapıyoruz diye. Şu an anlatmak ister misin? Kendini hazırlı hissediyor musun? Bir dondurma yiyelim önce ondan sonra. Güney Kardinali Sancak'ta gemi iskelede kaldı. Son anda Güney Kardinali'ne doğru gidip sonra iskele yaptım. Geminin arkasından geçtim. Şimdi gemi kuzeye doğru devam edecek. Biz batıya doğru devam edeceğiz. Yol burada ikiye ayrılıyor. Ne varmış ki burada koymuşlar Güney Kardinali'ni? Karşımızda Buenos Aires. Kamerada çok görünmüyor galiba. Bazı limanlara yaklaşmak değişik, eğlenceli bir tecrübe oluyor. Bu da öyleydi. Düşündüğümüzden çok daha fazla trafik vardı. Sahil güvenlik bir aşamada bizi ana kanaldan kışkışladı dedi. Oralarda çok dolaşıyorsunuz. Siz gemiler geliyor gidiyor altında kalacaksınız. O zamandan beri kanalların dışından kanala yakın seyir yapıyoruz. Gerçekten güzel bir tecrübe oldu. Yani şunu söyleyebilirim. Bizim boğazlardan sonra, Çanakkale ve İstanbul'dan sonra en heyecanlı kanal geçişi olabilir bu yaptığımız. Panama hariç tabii ki. Onu daha göreceğiz. Şimdi Arjantin Yat Kulübe doğru gidiyoruz. Orada kendimize yer ayırttık. Yani yer bulabildik. Çok şanslıyız. İlk 2 gün ücretsiz olacak. Sonra diğerleriyle karşılaştırıldığında, merkeze yakın marinalarla karşılaştırıldığında çok daha uygun fiyatlı. Bir hafta orada kalacağız. Hemen bu geminin geldiği yerin arkasında bir yere gireceğiz. O mendireğin içine gireceğiz yani. Gemi de oradan çıktı. Ama tabii şimdi gemi var. Orada pilot botlar var. Onların ayaklarına dolaşmamak için biraz uzak duruyoruz. Orası dağılsın, öyle giriş yapacağız. Anons yaptık ama daha bize cevap veren olmadı. Allah gel diyen olmadı ama öyle giriyoruz, bakalım neler olacak. Bot geliyor. Sí, sí, ¿y tú? Sí,
Sí, tenemos otro. Yani görüyorsunuz ben direklerden aldım halatları, açmazı aldım, 3 tane halat bağladım. Bu gençler hala bir tane kıç halatını alamamışlar ya. Acemilerle seyir yapmak gerçekten çok zor. Ah bak ya, daha hala salmalı almalı. Kaçırırız. Neyse alışacaklar yavaş yavaş. Böyle alışacaklar. Öğreteceğim ben size böyle şeyleri. Sopayı göremiyoruz yani. Şimdi Teoman abimin bir lafı vardır. Teoman Arsay'ın. Bizler sadece denizlerde yelken açmak üzere, denizden keyif almak üzere, yelkenli motor yat neyse ne suyun üstünde durmak üzere yola çıkmış amatörleriz. Amatör denizcileriz. Ya kaptanlık ise kaptanlık ise tamam mı? Bu işten ekmek kazanan, hayatını, eğitimini, varlığını, yorunu, ailesini bu işe adamış insanların işi. Yani o yüzden bana da kaptan demeyin ya. Arkadaşız, ama şeyiz. sana komodor diyenler var ya. Ya o boş ver. Şeyci, kalamarcı kız da kumandan falan diyordu. Sana kaptan demezdi. Bana kaptan de. Sen ne Tamam diyorsun sana ya? deriz. Gönlün olsun. Türkiye'de işte online pratik eğitim olmadan amatör denizcilik belgesi almış adama kaptanım, başkanım diyorlar. Sen gelmişsin buralara kadar bu tekneleri 3 kere Atlantik geçmişsin, sana kaptanım diyor. Yok abi yok, hiç işim olmaz. Biz ruhu uzak denizlerde olan diyelim, tam böyle bir iddiada bulunalım, tamam mı? Kaptan benim. Evet? Kaptan benim. Tamam sen kaptan ol. Okay. Kaptanım hoş geldin diyeyim. Hadi bakalım, gönüllerin kaptanı. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Arjantin Yat Kulübe yanaşmıştık dün. Bizi şekilli bir yere koydular, güzel bir yere. Kulüp de güzelmiş, hoşumuza gitti. İnsanlar çok tatlılar. Şöyle göstereyim hatta tekneleri. Yarışan teknelerin hepsi karada duruyor. Bu denizdeki teknelerin de bir kısmı yarışıyor. Duşlara falan uzak bir yerdeyiz ama güzel, en azından şehre yürüyerek gidebiliyoruz ki onun için özellikle burayı istemiştik. 2 günde bize ücretsiz kalma hakkı verdiler. Diğer marinayla karşılaştırıldığında da bayağı %30, %40 daha avantajlı bir fiyat verdiler. Onun için buraya yanaşmayı tercih ettik. Şimdi Buenos Aires gecelerine akıyoruz ekipçe. Dün bu arada tekneden çıktık. Marinaya gittik, işlemleri yaptık. Onlar da bizi pasaportları damgalatmamız için pasaport polisine gönderdiler. Evet. Pasaport polisi ta şu garip büyük binaların arkasında bir yerdeydi. Sonra tekrar buraya gümrüğe gelip sonra tekrar oraya sahil güvenliğe gitmemiz gerekiyordu. Biz bütün bu işleri Can Kaptan'a çaktık. Ama onun bisikleti var. Hep beraber gitseydik yürümek zorunda kalacaktı. Güzel keyifliydi. Sabah sporumuzu da yaptık. Dümdüz bir şehir ya. Kiralayacak bisiklet bulsak da hep beraber turlayabilsek ne güzel olur üçümüz birlikte. Ben yürümektense tekerleği tercih ediyorum. Ah, bak yarış teknelerini de göreceğiz şimdi geçerken. Baksana hepsi yarış teknesi. Fenerbahçe gibi işte. Fenerbahçe'de bu kadar yarış teknesi var mıdır? Baksana Vardır Van ya. Design. Ben bu pontonsuz dünyayı sevdim. Denizci, aktif. Hangisi? Pontonsuz He. dünya. Tekneler kiyiz için veya özel ziyaretler için değil yani. Yaşamak için. Paylaşmak için rüzgarı yelkeni. Hadi bak. Şiir yazacak mısın gibi geldi birden Yazamam bana. abi. Daha 24 saat seyir yaptık. Güzel böyle. Patagonya saklaşıyımları. Öyle garip bir yer işte. Kocaman caddeler. Zannedersiniz ki milyonlar yaşıyor ama sadece 3,5 milyon insan var. Her tarafta dev bloklar. 3 şerit giriş, 3 şerit. Ne 3 şerit? 4 şerit gidiş, 4 şerit geliş cadde. 5 arttıran yok mu? Bir acayip. Biz şimdi Eskişehir kısmını bulmaya çalışıyoruz. Minnoş binaların olduğu yerler. Bunlar Uruguay'a giden feribotlar, arabaları. Feribota binmeye gidiyorlar. İnsan gibi gidip gelenler bizim Evet, gibi evet. değiller. Yakışıklım. Sana diyor Ömer.
Buraya para bozdurmaya geldik. Şeyli mi var mı? ¿Cuánto va a cambiar? 50. $50, pero no te cambia igual que el de 100. El precio que te di fue el de $100. Sana 100 dolar oldu. İyi yani. tamam El 100 de 50 yapsınız. cuesta menos. Tamam 100 dolar bozdur. Eskiden bu blue dolar olayıymış. Vamos a cambiar entonces. Sokaklardaymış bunlar. Bizim kapalı çarşı esnafı gibi. 100. Şimdi bu böyle şeyleri var. Bizdeki gibi döviz büfeleri var. $1000. 100 dolar bozduruyoruz. 120 bin Arjantin pezosu alacağız. Yine bir kağıt para verip çok kağıt paralar aldığımız bir ülkedeyiz. Bir dolar 1200 pezoya değiştirdik şu an. Belki 1300-1350'ye değiştirsiniz falan demiştikler ama göreceğiz. Hemen başka birini bulduk. Ona sorduk kaçan değiştirsin diye. 1190 dedi. Okey, demek ki iyiye değiştirmişiz. Hemen mutlu olduk Türk Style'la. 0.001 fazladan değiştirdiğimiz için gururluyuz. Öyle deme canım. Tam ortasından kesmiş kadıncağız. Şeydi. Ama tuttum yani. Ama son 20'yi ne yaptı? O muammaydı. Yüzlük 100 tane deste verip yollayacaktı. Üstünü vereceğim dedi. Tabii ne desin o saatten sonra? Yani. Üçümüz birlikte soruyoruz. Ne olacak bu 20 diye. Neyse. Ama bu arada 20 bine burada mesela üçümüz rahat yemek yiyebiliyoruz. Dün ne kadar yedik? O 30 verdik. KFC'de tavuk yedik. 30 mu ver? 30 bine verdik. Abartılıydı tıka basa yani. yemek yedik yani. Uygun burası şeye göre. Uruguay'a göre Uruguay'a hissediliyor. göre çok iyi. Markette görürüz gerçi onu. Evet. Ne güzel eski binalar araya serpiştirilmiş, korunmuş. Caddenin kişiliği. Sütunlu büyük kapılar falan. Yine acayip bir yerlere geldik. Kocaman caddeler. Burası çok popüler bir yer galiba. Evet. Ne bileyim sanki bir yerde fotoğrafını görmüşüm gibi hatırlıyorum. 5 şerit buradan gidiş var. 3 şerit de oradan gidiş var. Sonra burada otobüs yolu var 2 şerit git gel. Sonra bir 5 bir 3 de orada var. Ben hayatımda böyle bir cadde görmedim. 6. Saymayı da bilmiyorum anladığım kadarıyla. Her seferinde bir eksik çıkıyor benim saydıklarım. Acayip değil mi ya? Garip. Çok acayipmiş gerçekten. Şimdi özel bir binaya geldik. Burası Dante'nin İlahi Komedyası'ndan esinlenerek yapılmış bir bina. Alt katları yani girişin altındaki katlar. Oo. Girişin altındaki katlar cehennem 1-15 arası araf ve üstü cennet. Başka İki cadde. opsiyonumuz varmış. Bir tura katılabiliyoruz. Bir de direkt yukarıya çıkabiliyoruz. Rooftop restoranda takılabiliyoruz. Biz tabii ki rooftop restoranda takılmayı tercih ettik. Biz ekip olarak. Hayır ama gün batımı kaçta? Niye 7'de yani? Gün batımı 7'den sonra herhalde yoksa... Yok işte bak orada batıyor. Batıyor bebeğim. Ama daha yukarıda bayağı ya. Yarım Demek biz saate yukarı inmez çıkınca zaten. oradan göreceğiz demek ki. 5 dakika. Biz bir şeyi yanlış anladık yine gibi geliyor bana. Umarım yanlış anlamamışızdır. Tamam yarın düzgün anlarız ya. Yalnız burası çok fiyakalı bir caddeymiş farkında Harbiden mısınız? evet. Bütün binalar eski. Teşvikiye. Teşvikiye'ye geldik. Barola Sarayı. İtalyan Ben içeride bir tuvalet çok bakayım. zengin bir esnaf burayı yaptırmış. Ha bir de bir önceki videoda Montevideo'da gittiğimiz Taksim Meydanı vardı. Orada Ömer'in bakıp bu binanın tepesine çıkılıyor mu acaba dediği binanın ikiziymiş burası aslında. Onun da tepesine çıkılıyormuş. Ama Çıkacağız tabii tepesine. onun tepesine bir manzara yoktu. Bunun tepesine çıkma amacımız buradan Buenos Aires'in tamamını görebiliyormuşuz. Binanın yüksekliği 100 metre. 100 metre. 100 metreymiş evet. Doğru bina mı? Tepesinin yüksekliği. O zaman yapıldığında 1935'te burası bütün Güney Amerika'nın en yüksek binasıymış düşün. İddiaya bak. Empire State Building ha. Evet. İnsanlarda da bir şeyler yazıyor. Hayır, ben de diyorum ki o zamanlar esnaf olmak varmış. Nasıl böyle bir binayı yaptırmışsın sen? Hangi yıllarda yaptırmış benim? Köle ticareti vardır. 1935. 1935 mi? Çok O yeni zamanlar ya. Güney Amerika'nın en yüksek binasıydı.
Gracias, Charlie. Binanın sakinlerini kayda aldın mı? Bak. Psikoloji Andrea de Lorenzo, Aa benim burada takılmam lazım. psikoloji Solenzo Esteves ve Queen Felicia Lingeria. Hadi dedi ya ben hasta oldum yalnız bu asansörlere. Siz bir çıksanız ben şunu bir çeksem. Vamos. Vamos, we are going to wait for the next. Buyurun buyurun. Ömer Bey Geç siz de. Arslan, geç. Peki. Van a ir por el ascensor al piso 14. Cuando llegan ahí deben subir 2 pisos por escalera, ¿sí? You go to the 14th floor with the elevator. When you get there, you need to take 2 floors by the stairs, okay? Okay. Enjoy, que disfruten. Ne diyor? Marquen el 14. busquen Son por iki el katı. 14, permiso. 14. kata çıkacağız. Gracias. Sonra? Son 2 katı yürüyecekmişiz. Bilmiyorum, ilk defa böyle bir asansöre bindim ama Şişli'deki eski evlerde de bu asansörler var. Tabii canım, olmaz Hiç mı? gitmemişim ben demek ki böyle eski bir apartmana. Türkiye'dekilerin çoğu sonradan zaten yaptırmıştır asansör. Binalar eskidir. Bayağı 14 kat çıkıyoruz. Yükseklik korkum falan da var. Heyecanlandın mı? Heyecanlanmam mı? Hissediyorum şu an ne kadar yukarıda olduğunu. Hele dışarıda pencerelerden de görünüyor. Kulaklarını ya. aç kulaklarını. Oo, benim bak kulaklar açıldı. Hola. Basak. Bien, su mesa se encuentra en la terraza del Congreso. Pueden pasar por aquí, la mesa que más gusten estará bien. Se agregará alguna silla, una de mis compañeras puede ayudarlos con eso. Okay, we can view. Oh, I'm so sorry. Yes, setting your table is in the Congress terrace. You can take any table that you like. If you need to add a chair, one of our colleagues can help you with that. After you have placed your order, you're welcome to get to know the other terrace, which faces the obelisk. You're allowed to take hats, you're allowed to take pictures, and you have a wonderful time. Thank you very much indeed. Şimdi üşümeyecek miyiz dışarıdan? Bir bakalım Şapka var, üşüdüğünce şapka gideriz. var bebeğim, şapka al şuradan. Alabiliyor musun? Hayır canım, onlar şeydir. Evet. Thank you. Bak şu temiz, şu temiz. Ah, sorry. Dışarıda masa ayırmış. Anlamadım, donarak ölecek miyiz bu havada? Vay vay vay. Gracias. Gracias. Aa, burada da insanlar var. Onlar diğer tur. Hayır onlar değil. Yes. Hani şaraplarını yukarıda almıyorlardı, onlar da şaraplarını alıyorlarmış. Aa fof. Evet evet bu canlı müzik tabii ki çok keyifli olacak. Bir de ne olduğunu bilmediğimiz 6 çeşit tapas söyledik. Ne olduğunu biliyoruz değil mi? İyi kötü tahmin olarak edebiliyoruz. gelmez yani. Tıpas. Olabildiğince görmemişler, et söylemeye çalıştık. Gün görmüşler ailesi. Yani yemekler bizi şaşırttı. Gerçekten beklediğimizden daha büyük porsiyonlar. Ve çok güzel bir canlı müzik. Sürprizli bir akşam oldu herkese.